Segmentinin tek arka ön itişli olan bu 1 serisini bugün sizler için test edeceğiz. Doğan abi ile beraber. Bugün ben biraz heyecanlıyım. Sinan'la ilk testim. Bakalım neler olacak. Sinan zaten hazır. Tıks böyle sunroofun arkasını falan açmış. Şimdi gidelim o zaman bir caddeye bakalım. Biraz önce Instagram'dan fotoğraf paylaştık. Hemen yorumlar geldi. Doğan Kabak ve Sinan Koç 1.18'i iyi test ediyor. Diferansiyeli yazık diye hemen yorumlar gelmeye başladı. Arkadaşlar yok, yanlıyor. Araba yanlıyor. Ben onu söyleyeyim size. Şimdi trafikteyiz. Bayağı da trafik var. Maalesef gösteremeyeceğiz onları ama yanlıyor. Biz klasik iç mekanından başlayalım. Ya bu araba 2004'ten beri üretiliyor aslında Sinan, biliyorsun. Evet. Bütün dünyada 2 milyon sattı. Bu çok büyük başarı yani. Aslında riskti BMW için çünkü daha önce böyle bir model fazla üretmedi ve premium sınıfta böyle modeller fazla yoktu, kompakt premiumda. Biraz riskti aslında ama o riski avantaja çevirerek iyi satış rakamları elde etti. Şu anda da işte makyajlı 1.18'de beraberiz. İçinde değişiklik var otomobilin. İşte 6.5 inçlik ekran, yani ekran biraz büyümüş. Yeni yazılım sistemi gelmiş. Evet, iDrive'ın. Gerçi bunlar vardı da burada grafikleri biraz değişmiş aslında. Var. Onun haricinde LED farları standart olarak gelmiş. Arka stoplarda L diye tabir ettiğimiz aslında stoplar, onlar da yeni. Onlar da full LED. Onun haricinde içinde aslında fazla değişiklik yok. Konfor anlamında hiç bir eksiklik görmüyorum. Gerçi ikimiz de çok iri yarı adamlar olmadığımız için içeride çok rahatız. Belki iri yarı adamlar ise şöyle biraz daha durabilirler. Ya şimdi şöyle bir şey var. Premium kompakt bir otomobil. Şimdi diğer rakiplerine bakınca daha geniş opsiyonlar da var. Yok değil. Ama bu araba tam aslında benim arabam. Yeni evli, çoluk çocuk yok. Aynen. Hem işte annemi de arada arkaya oturttururum, bir yere gideriz. Hem sportif görünüyor. Aynen. Hem arkaya itişli. Sürüş keyfi çok iyi hakikaten. Anneyi bırakınca ve akrabaya biraz dönüşte belki biraz ufak otomatik Esra da kullanır. Aynen. Onun için hani ideal bir paket. Tam senin kombinasyonu. Yani yeni evli, genç insanlar için, arada bir işte ailesini taşımaya mecbur kalan insanlar için aslında çok ideal bir araba. Ama çoluk çocuğa girdik mi arka taraf Arkada biraz sıkıntı var. Evet, ben de oturdum biraz önce arkaya. Diz mesafesi biraz sıkıntılı. Baş mesafesi fena değil ama diz mesafesi biraz sıkıntılı. Ama dediğin gibi hedef kitlesi düşünüldüğünde aslında çok mantıklı bir araba. Evet. Demin işte bizim ekipten Volkan söylüyor. İşte diyor abi tam benim arabam bu. İşte her işimi görebiliyorum. Annemi arada bir alırım, bir yere bırakırım, ederim. İşte gazlamaya da geliyor, ona da geliyor, buna da geliyor. Evet, bakıldığında öyle ama işin içine çocuk, işte biraz daha büyük bir aile girdiğinde biraz sıkıntı. Uzun yolda yani arkada 3 kişi seyahat edemezsin. Edemezsin, evet. Arka kol dayaması yok. Yok, evet. Maalesef öyle. Ya tabii premium da bir otomobil olduğu için aslında her şey var istediğin ama hepsi parayla. Aynen yani öyle. Belli bir paketin içinde gelmiyor. İşte cruise kontrolü yok mesela. İşte 4 serisinde de yoktu. Ama var aslında, işte 600 euro mu 400 euro mu ne opsiyon. Ama tabii yani şimdi biraz eksilerden bahsettik. Artılardan bahsetmek gerekirse 3 silindirli. 1,5 litrelik bir motor. Yeni nesil motor. 3 silindirli. Aynen öyle ama ben mesela 3 silindirli ne kullandım? Smart kullanıyordum mesela. Smart'ım vardı. Hiç böyle bir sesi yoktu. Bu gayet güzel. Güzel. Üst devirlerde böyle o şey diyoruz biz. Bir ara bize i10 teste gelmişti. O da 3 silindirli. Şey böyle M3'ün yarısı. Değil mi? Böyle bir hırıltı var. Böyle 3 silindirli motorları nasıl yapıyorlarmış biliyor musun? 6 silindirli motorları kesit yapıp direkt yapıyorlar. Mantıklı. Evet. Orayı kaynakla yarısında devam yani. Devam. Hiç uğraşma. Motor güzel bir motor bence. Hem sesi güzel, hem rafine bir motor, hem de yakıt tüketimi iyi. Zaten Efficiency Dynamics. Zaten buradan da EcoPro'ya aldığın zaman sana işte tavsiyelerde bulunuyor. Ne kadar gaza basman gerektiğini, fazla basarsan ayağını gazdan çekmeni söylüyor. Normalde yurt dışında olsa bu otomobil navigasyonda bu 8 ileri ZF şanzımanla aslında ortak çalışıyor ve mesela trafik gördüğü yerlerde falan vitesi ona göre kendi ayarlıyor. Böyle özellikleri var ama Türkiye'de bu sistem yok şu anda, çalışmıyor. Şanzıman demişken şanzımanda zaten BMW'nin efsanevi ZF çok pürüzsüz.
Yani Aynen hiç öyle. çift kavramayı aratmayan bir şanzıman. Aratmıyor, hem de çift kavramanın aptallıklarını yapmıyor. Yani soğukken saçma sapan hareketler yapmıyor. Evet. Çok ısındığı zaman saçma sapan Arada hareketler kalma yapmıyor. olabiliyor bazen orada. Evet, yani şaşırmıyor diyelim. Aptallık demeyelim ama Evet. bu otomobille de çok uyumlu ve güzel çalışıyor bence. Şu an kaç ortalama? Şu an ben sıfırlamıştım. Hı. Şöyle söyleyeyim yakıt tüketimini de. Dün Bayrampaşa'ya Serhat'ı bıraktım. Hı. Ondan sonra bugün trafiğe girdik. 9 litreydi ortalama. Hı. Ama normal insani kullanımda 8 Hı. bu arabanın ortalaması. Uzun yolda da 5 ve 5'in altını rahat görürsün. Yani bayağı esnek. 8 fazla değil ama az da değil bence. Yani ben daha az yakmasını trafikte beklerdim ama mesela 5 Ama çok yoğun iyi. trafik. Evet, tabii. yani çok tabii ölümcül bir trafikte 8'i görmen Yani normal. şimdi başka şehirde Hı. yaşayan biri için 8 düşecektir muhtemelen. tabii, Ama muhtemelen 7'ye İstanbul'da falan şu düşecektir. trafikte Aynen öyle. 8'leri rahat görüyorsun. Uzun yolda etkileyici tabii, yani 5'in altına bile düşebilir demiştin hatta daha önce Tabii konuştuğumuzda. tabii. Yani 90-100 gidersen 5'in altına bile düşebilirsin. Ben 100-110-120 gittim dün uzun yolda. Ona rağmen ilk o uzun yolda gittiğim kısım 5.6 idi. İçi bitirelim istersen. Mesela ben bu koltukta çok rahatım şu anda. Hem konforlu hem sportif hissettiriyor bana. Yanal destekleri iyi. Yanal destekleri iyi. Bu zaten deri opsiyon da var Hı. ayrıyetten. Direksiyon oturuş pozisyonu çok iyi. Zaten ayarlayabiliyorsun. Aslında tam böyle sürücüye odaklı. Hı. Yani böyle her şey senin elinin altında. Evet. Yani BMW aslında onu çok eski modellerinden beri yapıyor. Yani Şöyle sana E30'ları doğru. falan hatırlarsın yani böyle Tabii. buraları bu tarafa Kokpit doğru yani. offsetliydi. Müthişti. Yandaki yani. hani sen ne yapıyorsan Ne yap. yapıyorsan yap aynen. Her şey sürücüydi. Onu aslında hala devam ettiriyor. Şurada çok hafif bir açıyı ben buradan görebiliyorum hala. Evet. Yani zaten BMW'nin olayı sürüş odaklı bir otomobil odaklı. olduğu için her zaman ilk önce sürücüyü düşünüyor. Bence doğrusunu da yapıyor zaten. Onun haricinde malzeme kalitesi iyi. Yani buralar yumuşak. Burada gri bir kaplama var. Buralarda gri bir kaplama var. Çok büyük ihtimalle bunları istediğiniz renkte farklı Aynen öyle. tarzlarda Şimdi alabiliyorsunuzdur. opsiyonla içini daha da kaliteli hale getirebiliyorsun. Alcantara deri döşemeler alabiliyorsun. İşte buradaki kaplamalar değişebiliyor. Hani iç mekanı da kendine göre biraz kişiselleştirebiliyorsun. Malzeme kalitesi olarak kötü değil. Şurada 2 tane bardaklık var. Buraya çakmak koymuşlar isterseniz. Göz Hemen önünde olarak bir göz var. buralar var, bardaklıklar falan var ama arkada yok. Yok, Yani dediğim evet. gibi bu direkt iki kişiyi biraz düşünülerek Evet. sanki yapılmış gibi. Ama bu kapı cepleri de bayağı geniş yani. Burada 3 tane. Yani 2 tane 1,5 bir işte küçük su. Hı hı. Buraya da işte anahtar, şeyler cüzdan tarzı atabilirsin. şey ekleyebilirsin. Kapılar Şu da göz bayağı güzel. yumuşak. Buraya Evet, o gözü işte- ben de seviyorum. Tamam, kızma. Yani zaten gitsem zaten Yani trafik şurada duracaksın. Burada bir göz var. Bu gözde USB sol var, dayaması var. AUX girişi Öne var. de gidiyor. Öne geri gidiyor aynen o. Bence çok önemli bir şey. Kol Çok dayama rahat. önemli. Hep böyle buraya kolunuz gidiyor yani. Yani arkada da mutlaka olması gerekiyordu. Yani o bence büyük bir eksiklik. Evet. Çünkü artık bu fiyatlara çıktığın zaman olmayan yok. Koltuklar yatıyor mu? Koltuklar yatıyor. Yatıyor. Bagaj Evet. ama küçük biraz. Yatıyor ve dümdüz de oluyor. Ha, güzel. Bagaj ama biraz küçük. Bagaj 360 litre. Yani şöyle A serisi 380 litre. Evet. İşte yani aşağı yukarı rakiplerinle aynı. Hani ne büyük ne küçük, ortalama. 20 litre için birbirimizi kırmayalım diyorsun. Aynen 20 litre için birbirimizi kırmayalım ama tabii arka netişli olduğu için Aha. diferansiyel falan da olduğu Tabii. için orada biraz daha yerden feragat Yani ediyorsun. bakıyorum burada Şaft boşluğu var. yani şaft tüneli fena yüksek. Yani inemiyorum şu an. Zaten 3 kişi O zor. yüzden zor. Evet. 3 kişi zor. O 2 yüzden kişi yani 4 kişilik bir otomobil. Yani üçüncü arkadaşınız minyon. Biraz böyle Minyon. küçük bir arkadaşınız olması lazım Aynen. arabayı almak için. Arkadaşlarınızı ona göre seçin. iDrive var, muhteşem, en sevdiğim iDrive. Yani oturuyorsun arabaya, İçgüdüsel. içgüdüsel olarak kullanmaya başlıyorsun. Anlamıyorsun bile neyi nasıl yaptığını ama yapıyorsun. Şey gibi yani, nefes almak gibi. Yani düşünmezsin Aynen ya, öyle. dur şimdi nefes alayım demezsin, onun gibi. İşte multimedya var, radyo var, telefon var, kişiler var, Connect Drive var, araç bilgileri var, ayarlar var. Telefonla iletişimi iyi. Bu arada Bluetooth'u güzel çalışıyor. Bağladın sen. Evet. Süper. Evet, artık arabalarda manuel var hala ama bir de böyle manuel gibi aynı ekranlara yansıyan Aynen bir tane öyle. dijital manueli var. Artık çünkü bu kadar falan olduğu için kullanma kılavuzları aslında buraya koymak mantıklı. Çünkü çoğu zaman anneler babalar eve koyar. Evet. Burada yer kaplamasın diye. İhtiyacın olduğu zaman Maalesef. da bulamazsın. Maalesef. Onun için burada olması çok mantıklı. Burada bayağı kelimeyle bile arayabiliyorsun. Arayabiliyorsun. Artık
kız arkadaşınızı falan beklerken böyle bir yerde, evin önünde falan bunu girip okuyabilirsiniz. Şu SOS var. Şimdi SOS'i deneyeceğim ya. Şimdi yeni nesil BMW'lerde bir SOS tuşu koydular. Evet. Arkadaşlar onu bir deneyeceğim, bakayım ne olacak. Basınca ne Arayacaklar olacak? mı bizi? Bastım valla. Aha. Bismillah. Allah. Bir dakika. Bu normalde takla falan attığınızda Allah korusun o zaman da devreye giriyor. Evet. Büyük bir kaza yaptığınızda yani devreye Fırlatma giriyor. koltuğu olmasın bak. Vallahi bilmiyorum ya. Şimdi böyle vuf diye. Gel beraber basalım gel. Ben tek başıma basmam. Allah. Bastım. Vallahi bastık. Acil 3 çağrı, saniye 3 sonra başlatıyor. 2, 1. Yanlardan. Numara çeviriyor. Bak GPS koordinatımız gönderdi valla. arıyor şu an. Veri aktarımı aktif. Arama aktif. Çok heyecanlıyım şu an. Şu an ben de bayağı heyecanlandım, şaka maka. Kimse aramıyor bizi. Alo. Ben bir kere 2 serisi aktif turunda denedim. Arıyor bak. Aha, arıyor. Aramıştı abi, evet. BMW acil çağrı merkezine bağlandınız. Buyurun efendim. Merhabalar. Merhaba. Öncelikle çok özür dileriz. Şu anda bir testteyiz. Otopark.com'da 1.18i'yi test ediyoruz. Deneme amaçlı bastık bu tuşa. Bize vaktiniz varsa kısaca bilgi verebilir misiniz acaba? Tabii kısaca bilgi verebilirim. BMW'nin acil çağrı merkezine bağlandınız. Bizim merkezimiz Berlin'de. Siz kaza ettiğiniz takdirde araba zaten yani şiddetli bir kaza olduğu durumda otomatikman bağlanıyor veya manuel şimdiki sizin yaptığınız gibi tuşa basabiliyorsunuz. Eğer şiddetli kaza değilse ve yardıma gerek duyduğunuzda biz sizin konumunuzu gördüğümüz için daha kolay polise haber verebiliyoruz. Polise, ambulansa. Sizin olduğunuz konumla doğru iletiyoruz polisi, ambulansı. Süper. Artık ne gerekiyorsa. Süper. Şu anki konumuz Bostancı Çetin Emeç No 30 34 744 Kadıköy İstanbul'dasınız. Doğru. Bu kadar efendim. Peki. Yani. Almanya'dan arıyorsunuz, yanlış anlamadık değil mi? Evet. Anladım. Buradan arıyoruz polisi. İşte konumumuzu gördüğümüz için Harika. yani bilgi veriyoruz. Biraz Türkiye'deki polis bazen geç gelip Aha. kalabiliyor ama Evet. yani bizim elimizde olan bir durum değil maalesef. Burada olaylar çok yoğun ondan. Onların da elinde değil. Evet efendim, bu aralar biraz Yoğun, evet, maalesef. olaylar olduğu için bazen Maalesef, kızabiliyorlardı haklı olarak. Maalesef. Yani böyle küçük Anladım. bir kaza falan olduğu zaman hani bazen müşteriler basıyor. Aha. Evet. Ne bileyim yani ufak bir kazada ondan sonra biz polisi arıyoruz. Geçenlerde mesela bir kere olmuştu bomba patlama olayında. Evet. Polis biraz terslemişti tabii haklı Ha. olarak ama biz burada işimizi yapmaya çalışıyoruz Öyle, yani. öyle. Çok teşekkür Olduğu ederiz. kadarıyla. Peki, çok Çok teşekkür sağ olun. ederim. Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin. Kolay Daha fazla gelsin. meşgul etmeyelim. Sağ olun. İyi Hoşça günler. kalın. Sağ olun. Vay be. Almanya'dan Vay be. arıyorlarmış. Almanya'dan aradı. Adam da bayağı hevesli Hevesli anlattı anlatıyor yani. yani. Müthiş. Hani bizde Türk şeyde olsa mesela adam sıkılır artık ya. Aynen öyle. Gene basmışlar falan. Yani ben Harika. Şöyle- Şimdi ne yapmamız gerekiyor yalnız? Bastık. şimdi herhalde Bir- back yapıp biz şu anda muhtemelen bunu o taraf, karşı taraf Bir kayıt biz bir acil oluşturdu. çağrı vermediğimiz için o kayıt oluştu aynen. Şu an Söndü zaten. Pardon, Yanıp sönüyordu. geridelik. Evet, şu an söndü. Süper. Vallahi harika ya. Vallahi yani müthiş. acil bir durumda gerçekten çok önemli. Çok yani önemli çünkü yani. ben görüyorum bazen yolun dışında takla atıyor. Görmüyorsun. Abi yani Sen burada basacaksın. neler oluyor? Yani böyle 3 gün 4 gün sonra bulunan falan Aynen. arabalar Gece- var. gece Okuyoruz bunları görmezsin, gazetelerde aynen. falan. Yani benim bile bazen hani aklıma geliyor uzun yolda. Lan diyorum şuradan hani kaysam, takla atsam, bir şey yapsam Kimseye haberi olmaz. ne olacak yani? Hani telefonunu kimseyi arayamayacak durumda olabilirsin çünkü gerçekten. Aynen O öyle. sırada müthiş bir şey bence. Süper. Tebrik ediyoruz BMW'yi. Sen gene güç tork eğrisini hemen Güç açıp- tork eğrisi. Bir de şey hoşuma gidiyor. DSC'yi kapattığın zaman o her yer kıpkırmızı oluyor ya. Böyle sen kullanıyorsun. Saf, kemiksiz. O hoşuma gidiyor. Konfor. Üzerinde 205/50/17 ram flat Ram flat lastikleri var. Bu jantlar da benim sevdiğim jant Ha. kombinasyon. Ram flat teknolojisi de tabii gelişiyor artık. Eskiden bayağı sertti. Şimdi artık bakıyorum hani hakikaten hiç böyle sert yerlerde bile gayet medeni davranıyor araba. Lastiklerin ebatı da uygun. Hani 225 belki hani biraz fazla mı gelir diye düşünüyordum ama 205 ideal bence. Konforu iyi.
Bu lastiklere göre iyi. İyi. Yani normalde Runflat lastikler biraz daha Serttir. sert ve konforu etkileyen lastikler. Bu lastiklere göre konfor iyi, evet. Onun haricinde bir de zorladığın zaman da direksiyon tepkileri falan harika. Ya şöyle harika. Belli bir limite göre. Araba koptuğunda, biz onu her zaman testlerde bilenler bilir. Araba koptuğu zaman direksiyonda kendini teslim ediyor. Bir anda acayip hafifliyor. Yani böyle kaydırdığınız zaman arabayı sen Bomboş. sadece ezbere bildiğin için Sanki döndürüp arabayı lifte çıkarmışsın da içinde oynuyormuşsun gibi aynen yani. öyle. Direksiyon bomboş. Aynen öyle. Bir böyle hisli eski M direksiyonlar Ha, gibi değil. aha. Ama onun içinde opsiyon olarak Var. satın alabiliyorsun bu arada. Değişken oranlı Oran direksiyon. direksiyon alabiliyorsun. Ben olsam bu arabayı alırken alırdım açıkçası. Yani Ben de 100 alırdım. lira üzerinde bir para veriyorsam bir arabaya öyle bir şey de isterdim. Çünkü BMW hak alıyorsam. ediyor. Çünkü çok dengeli bir otomobil. Aynen. Hakikaten çok dengeli bir otomobil. 50-50 zaten ağırlık oranında. Yani sınıfında tek geçerim öyle söyleyeyim. hı. Keyif olarak, sürüş keyfi olarak evet. Hacim olarak şey olarak tartışılır. Çocuk yapana kadar. Çocuk yapana kadar aynen. Ya aslında baktığında çocuk da oturur arkaya. Yok. Küçük, pusetli yok. yani pusetini koyabilirsin ama Aynen. çocuk biraz büyüdüğünde falan hani Sıkıntı tekmeler olabilir. arkayı. Aynen öyle. İşte arka koltuğun arkasında cep falan yok. Şimdi çocuğun bir sürü eşyası oluyor. Bilmem Tabii. ne onları koyman Var, gerekiyor. sıkıntı. Frenler nasıl? Beğendin mi frenleri? Frenler güzel. Ben zaten pistte de çok kullandım. Aha. Pistte yani bayağı da zorladım. Aha. Ona rağmen hani pist koşullarına rağmen bitme ibaresi göstermedi Evet. frenler. Bu iyi bir şey. Normal caddede zaten dozajlaması falan da Çok gayet güzel iyi. değil mi? Performans peki yeterli mi sence Sinan? Performans 136 beygir. Aha. 240 torku var. Tabii. Performansı gayet yeterli abi. Aha. Yani hem yakıt ekonomisi hem performansı gayet yeterli. Esnek bir motor. Şu an 80 ile gidiyoruz. 1600 devirlerde, 1700 devirlerde. Hani 100-120 ile gittiğin zaman 2000-2500 devirlerde seyrediyorsun. Uzun yolda da güzel. Motor esnek. Hacmi küçük. Fiyatı Sesi fena için değil. ne diyorsun? Ya fiyat tabi biraz fazla. 103-104'ten başlıyor değil mi? O civarlardan O civarlarda başlıyor. Bu kullandığımız 120'lere kadar buluyor. İşte deri döşemesi var, sunroofu var. Yani fiyat tabi biraz İyi fazla. para, Hani evet. bu fiyatlara başka markalarda Daha büyük üst segmentte segmentlerde bile geçebiliyorsun. alabiliyorsun. Evet. Ama bunda da BMW alıyorsun işte. İşte Yani bunda da BMW orada alıyorsun. geçtiğinde mesela sürüş keyfini falan belki konuşamıyor olurduk şu anda. Konuşmadığımız bir şey var mı? Fiyatı yani alır mıydın? Mesela ben şu anda bu yaşta alırdım ya. Öyle düşünüyorum Ben yani. alırım. Yol tutuşuna değinirsek bir de otomobil çok dengeli. Araba kaymadığı zaman direksiyonu çok doğal. Hakikaten hissediyorsun. Baktığın yere gidiyor otomobil. Ama koptuğu zaman işte direksiyon çok hafifliyor. Bir eksi olarak onu diyebilirim. Ama onun haricinde çok dengeli. Yani yüksek süratlerde bile kendine çok güveniyorsun. Güven veriyor otomobil. Yani şu an işte otobana çıkar gibiyiz. Yaklaşıyoruz yani. Biraz hızımızı arttırdık. Yol sesi falan da fena değil. Yani yalıtımı iyi otomobil. Şöyle yalıtımı, rüzgar sesi yok. Hı. Hatta yani 180 ile falan giderken bile öyle aşırı rüzgar sesi duymadım. Biraz lastiklerden de olabilir. Lastikten Biraz de yol olabilir. gürültüsü alıyor. Geliyor. Ama Çok değil ama. çok değil. Ben lastiklere yordum. Biraz ben de ondan Yani lastiği düşünüyorum. alırken işte desibeline dikkat ederek alınırsa o ses Evet. minimuma iner diye Bence düşünüyorum. run flat değil de hani bir tamir kiti Tamir bulundurup kitiyle, normal bir normal lastikle hem geçersen konfor artar. Bence de abi aynen. 3 silindirli motorlar ilk üretildiğinde çok fazla vibrasyon vardı. Şu anda çok büyük oranda onu almışlar. Hiç vibrasyon yok denebilir hatta şu anda. Normal 4 silindirli bir otomobil gibi yani. Burada abi araba darbeyi emiyor mu emmiyor mu o kadar iyi anlıyorsun ki. Hem Clio S'le böyle oraya falan fırlıyorsun. Oo. Çok sert. Hani burada hakikaten 1 serisiyle falan daha hızlı dönersin Clio S'ten. Tabii sertlik bazı yerlerde dezavantaj. Tabii ki. Her zaman avantaj Tabii. değil yani. Yol konforu gayet iyi. Yani bunu aldığımda hiç yüksekliği de ideal, lastik ebadı da ideal. Yani şu an bu benim kombinasyonum. Kombinasyon iyi evet. Ben belki deri almayabilirdim yani. Deri belki evet olmuyor. Ben bir tane Deri de yerine beyaz direksiyonu almazdım. alırdım mesela. Aynen. Aynen. Daha işlevsel. Daha benim için. işlevsel. O zaman en son bir genel değerlendirme yapalım, bitirelim istersen. Yapalım abi. LED farları gayet başarılı. Uzunlar falan böyle biraz uzağa hüzmeliyor ama iyi. Değişik de bir rengi var. Böyle mavimsi halojen. Güzel yani farları başarılı. İşte otomatik yanıyor zaten. Otomatik bu arada yağmur sensörü de eklendi yeni kasalara. Onu Aynen. da ekleyelim. Benim gibi genç çiftler, yeni evli, daha çoluk çocuğa karışmamış, çok fazla büyük arka
hacme ihtiyacı olmayanlar için ideal. Çok güzel görünüyor bence. İçerisi güzel. Hani kalite hissi fena değil. İyi. Hani öyle kötü bir kalitesi yok. Benim açımdan bakarsan da şöyle, yani benim için hep işlevsellik ön planda. Yani ben neyi seviyorum? Sportif kullanımı seviyorum. Evet. Okey, bu arabada var. Görüntü o kadar önemli değil benim için. Yani bu otomobile bir yere gittiğinizde of arabaya bak demezler. Evet. Ama siz bu otomobili kullanıyorken bir virajı güzel döndüğünüzde Ağzın of arabama kulaklarına bak, varır. arabama bak diyebilirsin. Aynen yani. öyle. Öyle bir durum. Ve bu segmentte onu yapabilecek daha başka bir otomobil yok. Yok, aynen Çünkü tek öyle. arka itiş örnek. Aynen Ve öyle. son örnekte olabilir. Bundan sonrakiler önden çekiş olacak muhtemelen. Ben de yaşını başını almış bekar bir erkek olarak alabilirim yani. Benim için de bir problem yok. Ben de sevdim otomobil yani kısaca. Ben keyif aldım. Ben de keyif aldım abi. Daha yani Süperdi. muhabbet ederiz yani. Bir Aynen. yol uzun. Gideriz vallahi. Gideriz. Arkadaşlar siz de bizi beğendiyseniz beğene tıklayın. Şurada bir yorum yerde. yapın. Şurada bir yerde. Güzel Biliyorum. gösteriyor onu, yerini biliyor. Biliyorum diyeceksiniz. Haklısınız diyeceksiniz ki Sinan abi hiç yanlamadın. Abi hiç gazlamadın. Ama arkadaşlar trafik yoğun bir saatteyiz. Saat 7.30. Bir de artık geliştik yani artık pistlerde inşallah istediklerinizi harfiyen yapacağım. Yalnızca 120 ile 130 ile vereceğim açıyı. Takipte kalın. Biraz daha sabredin diyorum. Görüşmek üzere. Görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz. Ya her şey biraz Bunda yağmur parayla. sensörünü standart koymuşlar. Standart haline yapma koydular. abi. Yapma. Yapma be. Yapma. Yaptı. yaptı. Bunlara karşı bir önlem yok arkadaşlar. Yani Kavga yapacak bir etmeyi şey de yok. sevmiyoruz Aynen fazla. aynen. Yani o da onun da mücadelesi başka tabii. Aynen öyle. Kardeşim. Teşekkür ederiz. Videolara çıktın bak. Ben mi abi? Aynen. Vallahi. Allah razı olsun. Eyvallah. Otopark.com YouTube'da, internette. Otopark.com. Sevdi Ya bak çok- bu da kıyak. Bu da kıyağından. Kıya yaptı aynen. Yoksa normalde giderdi şimdi. Aynen. Vay, silecek kaldırma. Eyvallah. Eyvallah.